Pixar, hayatın karmaşık baskılarıyla yüzleşmeyi konu alan parlak bir orijinal animasyon dizisiyle çitin üzerinden bir home run vuruyor. Win or Lose, bir şampiyonluk softbol maçına kadar geçen hafta boyunca 8 farklı karakteri takip ediyor. Ergenlik öncesi oyuncular, ebeveynleri, koçları ve hakemleri, aynı olayların birden fazla benzersiz bakış açısından görüldüğü Reshimm'in tarzı bir anlatıda yer alıyor. Her bölüm, sevdiğiniz bir şeyde başarılı olmaya çalışmanın öz şüphelerini ve kişisel sıkıntılarını yaratıcı bir şekilde tasvir ediyor. Çocuklar ve yetişkinler, hatalarımızın ve başarısızlıklarımızın dürüst bir yansımasını gördüklerinde çok sevinecekler. Gazetecilere Win or Lose'un ilk 4 bölümü incelemeleri için verildi. Coach Kid adlı premierde Lori Rosie Foss tanıtılıyor. Karma softbol takımı Pickles'ın açık ara en kötü oyuncusu. Lori düşük özsaygı ve güvensizlikle boğuşuyor. Babası olan Coach Dan Wilford, Lori'nin moralini yükseltmeye çalışıyor ama istemeden daha iyi performans gösteren çocukları kayırıyor. Lori'nin kuşkuları, korkularıyla birlikte katlanarak büyüyen, Swedi adlı bir ter damlasıyla komik bir şekilde kendini gösteriyor. Hayat oyunu softbol atmaz. Şampiyonluk finalinden önce playoff maçında Pickles ve çeşitli yetişkin karakterlerle tanışıyoruz. Gerçek hikaye Lori'nin ev hayatının odak noktası haline gelmesiyle sahanın dışında başlıyor. Ebeveynleri boşanıyor, aralarında mekik dokumayı öğreniyor ancak kavgada kayboluyor. Koç Dan ve Lori'nin annesi, onun daha iyi bir oyuncu olma konusundaki felç edici takıntısını görmüyor. Lori, babasını veya takımı hayal kırıklığına uğratmamak için yorucu bir antrenman programı da dahil olmak üzere her şeyi yapmaya karar veriyor. İkinci bölüm olan, Blue, bir yetişkinin merkez sahneye çıkmasıyla gerçekten keyif veriyor. Frank Josh Thompson, softbol liginin hakemi ve ortaokul öğretmeni. Adil ve tarafsız olmakla övünüyor, ancak bekar bir adam olarak yalnız ve depresif. Tıpkı Lori'nin Swedi tarafından rahatsız edildiği gibi, Frank de ebeveynlerin hakaretlerini, yaramaz çocukları ve kendi mutluluk engellerini savuşturmak için hayali bir zırh tasarlıyor. Frank'in flört uygulamaları dünyasına zorla girmesine gülmekten neredeyse sandalyemden düşüyordum. Sosyal medya profilleri oluşturma, sola veya sağa kaydırma, sonuçsuz mesajlaşma ve dürüst olup olmama konusunda uğraşan herkes zavallı Frank'in hayal kırıklıklarını hissedecektir. 3. ve 4. bölümler dramatik bahisleri yükseltiyor. Win or Lose, Zeki Ruhel Milan Ray ile yeni bir bebek sahibi olan, bir influencer adayı olan bekar annesi Vanessa Rosa Salazar arasındaki olgun sorunları ele almada ustaca. Vanessa, çevrim içi hayranları için, havalı bir anne, olmaya çalışırken işini kaybetmesiyle zar zor geçiniyorlar. Softbol liginde kalmak için para toplamaya çalışan Ruhel, aileyi ayakta tutmak için sorumlu kişi olmalı. Bu sahneler, çılgınca yaratıcı ortamlarda çarpıcı bir gerçekçilikle ham ve güçlü. Şaşırtıcı derecede yaratıcı hikaye anlatımı. Dizi yaratıcıları Kerry Hobson ve Michael Yates, Turning Red ve Elemental gibi tematik olarak cesur Pixar filmlerinde çalışmış deneyimli animasyon uzmanlarıdır. Değerli dersler verirken eğlenceli bir çocuk hikayesinin nasıl oluşturulacağını biliyorlar. Görsel yetenek, gizli ahlakın ilk adımıdır. Win or Lose'un karakterlerin birçok sıkıntısını resmetmek için kullandığı çılgın CGI, dikkat dağıtmadan göz kamaştırıcıdır. Çanlar ve düdükler, düşünceli tasarımla öğretilebilir yönleri güçlendirir. Swedi, Frank'in mavi zırhı ve Rohel'in gülünç derecede büyük omuz pedleri olan bir iş kıyafetine dönüşümü, karakterlerin stresli durumlara nasıl uyum sağladığına dair örneklerdir. Kendilerini incinmekten korumak için olumlu olmayan bir şeye dönüşürler. Kimse yetersiz, istenmeyen veya ait olmayan zavallı bir çocuk hissetmek istemez. Hepimizin çarpıcı zayıflıkları gizleyen koruma mekanizmalarımız vardır. Win or Lose, yargılamadan karanlık düşüncelerimize ve eylemlerimize ışık tutar. Bu, dizinin temel ilkelerinden biridir ve nüanslarla ve üzüntüye neşe getiren yenilikçi bir ifadeyle işlenmiştir. Siyasetinizi kapıda bırakın ve bu eğlenceli, düşündürücü gösterinin tadını çıkarın. Bir sonraki konuya girerken dikkatli olmama izin verin. Pixar ve Disney çeşitliliği savundu. Ürünleri tüm ırklardan, inançlardan, renklerden ve cinsel yönelimlerden oluşan küresel izleyicilere yöneliktir. Win or Lose çok kültürlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Bazıları mevcut siyasi iklim göz önüne alındığında bunda bir hata bulabilir. Diğerleri dizinin yeterince ileri gitmediğini düşünebilir. Transgender sahnelerin kesildiğine dair son ifşalar bazı çevrelerde kamuoyunda infiale, başka yerlerde ise haklı çıkmaya neden oldu. Her iki tepki de bakış açınıza bağlı olarak haklı olabilir. Ancak bu aşırı partizan, acımasızca bölünmüş zamanlarımızın üzücü bir suçlamasıdır. Win or Lose tarafsız bir şekilde izlenmelidir. İçinde bölünme ve dehşet kaynağı olabilecek hiçbir şey yoktur. Dizi, gerçekçilik ve fantezinin harika bir karışımıyla ortak sorunları ele alırken topluluk vaaz ediyor.
Yanlış önyargılar veya belirli bir yönün yaşam tarzınıza uymaması nedeniyle göz ardı edilmemelidir. Bir toplum olarak bundan daha iyi olmalıyız. Win or lose, tüm sınırları aşan bir mücevherdir. Burada herkes için bir şeyler var ve bu alkışlanmalı. Kalan bölümleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Win or Lose, Pixar Animation Studios'un bir yapımıdır. 8 bölümlük dizi, 18 Şubat'ta yalnızca Disney Plus'ta haftalık taksitler halinde yayınlanacak. Emre Kutlu Win or Lose'a 10 üzerinden 7 veriyor.